ABD vergi danışmanlığı firması Ryan, Avrupa'da Big Four piyasasının hakim olduğu alanı ele geçirmek üzere bir hamle yapmış ve Swanner Atlas Advisory firmasını satın almak üzere 400 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış. Yani bu haber hani bir denetim firmasının satışı veya geçişinden çok daha önemli ve değerli bir haber aslında. Bana direkt Arthur Andersen vakasını hatırlattı. Biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Arthur Andersen vakasını işte belli bir deneyimdeki insanlar hatırlarlar ama gençler için de internetten çok kolay ulaşabilecekleri ve işte 20'li yaşlarda ya da yeni mezun arkadaşlarımız da internetten çok kolay bu hikayeye ulaşabilirler. Neden önemli gördüğümü önce söyleyeyim. Çünkü aslında son yıllarda bütün dünyada yaşanan işte bu erkekler ayrılığı ya da denetim mekanizmaları ya da diğer işte piyasayı sağlıklı kılması gereken, regüle etmesi gereken mekanizmaların çok kolay manipüle edilebilmesinden kaynaklanan şeyler yaşıyoruz aslında. Hatta 2000'li yılların başında bizim ülkemizde de yaşanan bankacılık krizi de buna benzerdi. Çünkü regüle edebilecek mekanizmalar yoktu ve riskler görülemedi. Şimdi Big Four firmaları tabii ben de kendi profesyonel hayatımda çoğu zaman tercih ediyorum. Belli bir standart sağlaması açısından önemli ve değerli firmalar. Fakat diğer yandan başka bir handikapı var bu işin. Denetlemesi gereken, dolayısıyla piyasaya belli bir güvence vermesi gereken firmaların sayısını çok azaltıyorsunuz. Bu aslında bir miktar işte trust antitrust kanunlarında da ters gibi. Bu açıdan başka bir risk içeriyor. Yani bütün piyasayı tüm unsurlarıyla en büyük yani piyasayı etkileyebilecek, domine edebilecek aktörleri tüm unsurlarıyla belli sayıda ve piyasaya tabii bu dört firmanın birbirleriyle iletişimsiz olduğunu düşünmek çok sağlıklı olmaz. Teslim etmek aslında piyasayı ciddi anlamda e, belli bir ele teslim etmek demek. Şimdi Ryan firmasıyla ilgili haberde şöyle bir şey söylemişler. İşte Big Four'un Avrupa'daki tek elini kırmak için geliyor diye ama bu pek inandırıcı değil. Yani bu beşinci güç çok ciddi bir sermaye ile girmişler. Bu beşinci bir güç olup orayı çeşitlendirecek mi yoksa kendisi farklı bir egemenlik alanı mı kuracak? Bunu göreceğiz ama çok şimdi birazdan bahsedeceğim firmanın ortaklık yapısından. Bana çok öyleymiş gibi gelmedi. Tabii şu da var, bu firmaları denetleyen kim? Yani Arthur Andersen vakasında her şey bittikten sonra gerçekten artık patlama noktası geldiğinde işte aslında buna ayrı bir video yapmak istiyorum. Bu önemli bir konudur. E, Her şey anlaşılabildi. Dolayısıyla Arthur Andersen vakasından dünyanın ders alması gerekirken sanki pek ders almamışız gibi görünüyor. Haberin biraz daha detayından bahsedeyim. Evet. Diyor ki 2026'nın üçüncü çeyreğinde satın almanın tamamlanması öngörülüyormuş. Bu Svalner Atlas, Svalner Atlas Advisory firması kimdir? Biraz ondan bahsedelim. Bu firma İsviçre, Finlandiya ve Hollanda'da oldukça güçlüymüş. Firmaların birleşmesiyle oluşmuş bölgede oldukça güçlü bir ağ sahip diyor. E, Tier 1 müşterilere hitap ediyor. Yani piyasayı domine eden birinci seviyedeki müşterilere hitap ediyor. Kumlar vergisi, transfer fiyatı anlamında özel müşteri hizmetleri gibi kritik alanlarda çalışıyorlarmış. Peki Ryan firmasının sahipleri kim? Yani ortakları kim? Ortaklık yapısına biraz bakmaya çalıştım. Görebildiğim kadarıyla mesela özel sermaye ortakları arasında Onyx Partners ve Ares Private Equity diye Equity Group diye iki grup var. Bunlar küresel yatırım devlerinin yönetici ortakları diye tanımlanmışlar. Yani internette kabaca bir inceleme yaptığımda. Şimdi o zaman biz kimi kime emanet ediyoruz ve buradan nasıl bir rasyonel denetim çıkmasını bekliyoruz? Biz evet yani vergi optimizasyonu bilinen bir şeydir. Bizler de meslek hayatımızda çalıştığımız şirketlerini yaptık. E, evet bir kulak sıkıntısı yaşadım. Geçiş için kusura bakmayın. Arada video geçiş olacak sanırım. Yani evet vergi optimizasyonu bizler de yaptık çalıştığımız şirketler için ama şimdi buradaki vergi optimizasyonunu biraz tanımlamak lazım. Yani şimdi bir ülkenin içerisinde faaliyet gösterirsiniz ve o ülkenin kanunları vardır. Fakat bu kanunlar dahilinde olmak üzere ve işte ülkelerin kendi kısıtlamalarına saygı göstermek üzere bazı uluslararası genel geçer prensipleri de kabul ederek
Yönettiğiniz operasyon için optimize edersiniz. Fakat buradan çıkıp oldukça global olarak kuralları etkileyebilecek bir güce ulaşmaya geldiğinde hikayenin detayları değişir. Dolayısıyla hani vergi optimizasyonu, yani şimdi bir tekrar bakayım habere. E, Şimdi küresel yatırım devleri arasındasınız. İşte Tier 1 müşterileri yönetiyorsunuz. Ve girdiğiniz ülkelerde ya da faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde normal herhangi bir şirketin etkileyemeyeceği pek çok şey etkileyebilir ve manipüle edebilirsiniz. Burada vergi optimizasyonu mu yapıyorsunuz? Yoksa verginin ya da başka şeylerin doğasını mı etkiliyorsunuz? Bu değişir. Dediğim gibi bu çok hassas ve önemli bir konu. Yani bu konuyu uzun uzun inceleyeceğim bir video yapmak istiyorum inşallah ilerleyen günlerde. Bir de bir şey söylemek gerek. Şimdi bağımsız denetim mekanizması, ki ben deyken meslek hayatımda denetim yaptım. Çok kıymetli bir iş olduğuna inanıyorum. Çok çok kıymetli. Fakat diğer yandan bağımsız denetim mekanizması ile ilgili sadece bizim ülkemiz için değil, genel olarak ele alınması gerektiğini düşündüğüm bir konu var. Hani diğer ülkelerdeki rejimlerine çok hakim değilim ama en azından bizim ülkemizde pek çok yerde öyle olduğunu söyleyebilirim. Şimdi denetçiyle denetleneni birbirinin müşterisi, alıcısı, satıcısı haline getirmeden yapmak gerekiyor aslında bu işi. Yani bir görüş vermek için bir şirkete giriyorsa denetçi, o şirket onun müşterisi olmamalı ya da varlığını ona bağlamamalı. Bunun için daha farklı havuzlar tesis edilebilir, ücretin ödendiği. Bu durumda emin olunuz ki bu işi yapan, sahada yapan insanlar da aslında daha özgür olacaklardır. Yani bu işin çok handikapı var. Bu haber bana çok ilginç geldi. Çok hani böyle anlatıldığı gibi naif ve cici bir satın alma işlemi gibi gelmedi bana. Bakalım bu Ryan firması neler yapacak. Ben de takip etmeye çalışacağım.